Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. İki tane oyuna yeni uzman gelecekti. Geldi. Şef donanımları ve etkinliği de bekliyorduk Cadılar Bayramı'na ama Cadılar Bayramı herhalde bir hafta içinde gelecek. Biz de bekliyoruz. Ne zaman geleceğine dair bir fikrimiz de yok arkadaşlar. Ayın birine ikisine kadar geleceğini tahmin ediyorum. Sadece tahmin ama. Şimdi yeni gelen iki uzmanımızı inceleyelim. Bakalım hangisi bizim için düşük yatırımlı oyuncular ya da yüksek yatırımlı oyuncular için faydalı, hangileri çöp, onları detaylı bir şekilde inceleriz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. İlk kahramanımız Baldur'dan, yok ilk kahramanımız buydu. Fabian'dan başlayalım. Silah ustası olarak geçiyor. Dökümhane Savaşı'nda pek çok kolaylık sağlar diğer. İlk yeteneğimize baktığımızda Fabian güçlü silahları, Dökümhane Savaşı ve Tundra Cehennem Ateşi'ndeki tüm müttefik birliklere artı 30 saldırı ve artı 30 savunma sağlar diyor. Tundra Cehennem Ateşi de bildiğiniz gibi Dökümhane Savaşı'nın lig versiyonu yeni gelen etkinliğimizde. Burada artı 30 saldırı ve savunma çarpan olarak değil artı olduğu çok net bir aşikar zaten kendisi de söylüyor. Bu düşük yatırımlı bir oyuncunun yönelmesi gereken kesinlikle bir şey değil. Burada sadece kafa karıştıran şu nokta var. Tüm müttefik birliklere dediğine göre savaşa katılan 30 kişiye birden vereceğini sanmıyorum. Yani 5 tane balina bunu fulllese bunu direkt 5 ile çarpmış olacağız. Bu çok kırık olur. Özellikle megalodonların dolu olduğu eyalette galiba öyle olur. Muhtemelen bu abi rallilerde falan geçerli olacaktır diye tahmin ediyoruz ama geldiği zaman çok daha net göreceğiz. Çünkü buradaki tabirler biraz farklı olabiliyor. Dediğim gibi buraya bizim için düşük yatırımlı oyuncular için çok önemli bir şey değil. Artı 30 istatistik için bunu yükseltmeye değmez. Muhtemelen yükseltemeyeceğiz de zaten. Hemen ilk yeteneğimize baktığımızda savaş alanında ilk yeteneğimiz alınan metaller geri dönüştürerek para basımında kullanılabilir. Cephanelik jetonları %100 diyor. Bu da tam olarak şey arkadaşlar. İşte 180 bin puanı geçtiğinizde belli bir cephanelik jetonu alıyordunuz. İşte örnek veriyorum. İşte kaç aldıysanız buradaki yüzde olarak daha fazla ödül alacaksınız. Ben bunun da çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dökümhane mağazasındaki ödüller o kadar da şey değil. Hani bizim için en azından mitril ya da farklı farklı şeyler olsa daha iyi olurdu. Ama hiç yoktan yine iyidir. Şu ana kadar burada gördüğümüz bu yetenek diğerlerine göre biraz daha güzel. En azından pasif yeteneğe göre. Ama dediğim gibi yine dökümhane mağazası bizim için çok daha önemli değil bence. Hemen ikinci yeteneğimize bakalım. Zorlu kurtarma. Diyor ki full seviyeye getirdiğinizde 1 milyon askeri anında iyileştirebilirsiniz. Diyelim ki 4 ya da 5 seviyeye getirdiniz. 500 bin asker, 400 bin asker anında iyileştirecek. Bu da bence kesinlikle önemsiz bir şey. Çünkü zaten savaştan çıktığımızda 12 dakika sonra full askerle tekrardan giriyorduk. Ben bunun ne balinaların ne de düşük yatırımcıların işine yarayacağını düşünmüyorum. O yüzden buna da yönelmiyoruz. Hemen üçüncü yeteneğimize bakalım. Bu dümdüz balina şeyi artı 30 öldürücülük ve artı 30 can kazandırıyormuş. Yani can kazandırır diyor. Sağlık diye çevirmesi gerekiyor. Muhtemelen yeni geldiği için bunu can diye çevirmiş. Bunun da önemli olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Artık Megalodon arkadaşlar fullleyeceği için onlara diyecek bir şey yok. Oyun zorla full hesap yapan oyunculara bunları fullletiyor. İlk başta uzmanlar %2, %3, %5, %10 istatistikler dedik ama gerçekten full hesap ya da balina hesap yapan birisi bunları fulllemediği süreçte bu tarz etkinliklerde geriye düşecektir. Aradaki farklar açılacaktır. Ee, Hemen dördüncü ve son yeteneğimize Fabian'ın bakalım abi. Burada zaten bu olmazsa olmaz artı 150 bin kapasite yine dökümhane ve dökümhane şampiyonasında geçerli oluyor. O yüzden bunu da kesinlikle fullleyecekler. Buraya baktığımızda bu Fabian genel olarak bence düşük yatırımlı oyuncular için aşırı gereksiz. Bildiğiniz Romulus tarzı bir şey olmuş. Balinalar, abiler, ablalar, kardeşler ellerinizden öper. Sadece şu yeteneğin bir tık değerli olduğunu söyleyebilirim ama o da çok da önemli değil. Asla bunu para atıp zaman ayırmayın diyebilirim. Bir önceki uzmanlardan detaylı bir şekilde hangilerini kaç seviye yapmanız gerektiğinizi anlatmıştım. Onları yaptıktan sonra yeni uzmanlara geçmenizi tavsiye ederim. Ama tabii ki öncelikle bir müzakereci Baldur'a bakıp inceleyelim. Baldur'umuzun yetenekleri biraz garip anlamadığımız bazı kısımlar var. Muhtemelen onları ilerleyen zamanlarda göreceğiz ya da siz arkadaşlar yorumlara yazarsanız bize yardımcı olmuş olursunuz. Diyor ki pasif yeteneği. İtibarı ve cazibesi sayesinde falan ittifak mağazasındaki öğelerin fiyatları %15 düşer. Tabii ki bu maksimum seviyede.
Abi güzel ama ittifak mağazasından ne alıyorduk? Haftalık kısımdan pet malzemeleri alıyorduk. Bizim için özellikle düşük yatırım oyuncular için çok değerli. Ama bunu 11 seviyeye hızlıca getirebileceğinizi pek düşünmüyorum. 6. seviyeden sonra zaten 10. seviyeye kadar %10 veriyor. Ee, Ne değerliydi bizim için o mağazada? İşte transfer bileti pahalı değerli, pet malzemeleri değerli. Buradan ne gelse bizim için ekstra kar, güzel. Kişisel etkinlik zaferi sandıklarından alınan ödüller de %100 artar diyor. Burada da yüzdelik kısmı var. Bu kısım ne diye sorarsanız hızlıca size göstereyim. Şuradan gelen ödülü zafere tıklıyorsunuz. Üst kısım değil arkadaşlar. Buradaki kişisel etkinlik zaferi sandığı. Buradan gelen şey yükselecekmiş. Yani bence tamamen bomboş bir şey. Bilmiyorum tabii siz yine yorum yaparsınız ama ben anlamsız olduğunu düşünüyorum. Şu animasyonu hızlı geçelim hemen devam edelim. Ee, tamam ilk pasif yeteneğimiz bu kadardı. Bizim işimize yarayan kısım ittifak mağazasındaki öğelerin fiyatlarının düşmesi. Hiç yoktan iyidir diyeyim. Yine çok iyi bir güncelleme ya da çok iyi bir uzman olduğunu söyleyemem en azından pasif yeteneğinin. Şimdi hemen ilk yeteneğimize bakalım abi. Olağanüstü ittifak üyesi katkılarını gösteren şık bir rozet. %20 ittifak harekatı puanı artı 3 anıt kademesi. İttifak harekatında kazandığınız puanlara artı %20 ekliyormuş maksimum seviyesinde. Onun dışında abi artı 3 anıt kademesinin ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Anıta yeni bir şey mi gelecek, çeviri hatası mı bilmiyoruz ama Anıl'la Musab yanımda. Onlar da İngilizcesine baktı. Dümdüz anıt kademesi diye geçiyor. Anıtta bir şey yok ya da biz artık saat gecenin 4'ü olduğu için kafamız mı basmadı bilmiyorum ama şu alt kısmı anlayamadık. Ee, Anıt kademesini bilen anlayan arkadaşlar yorumlara yazarsa sabitleriz. Herkes öğrenmiş olur. İttifak harekatı puanının %20 vermesi de eğer öyle eyalette kimsenin olmadığı bir eyalette oynuyorsanız işinize yarayabilir. Ama zaten güçlü bir sunucuda oynuyorsanız ve balinalar ya da köpek balı oyuncular bu etkinliği oynuyorsa ittifak harekatına buradan %20 değil %40 da alsanız hiçbir işinize yaramaz. Ama öyle eyaletlerde işinize yarar. Ama sırf bunun için buna ekstra bir gelişim göstermek bence saçma. İlk yetenek anıt kademesinin ne olduğunu bilmiyorum ama bence kötü. Hemen ikinci yeteneğimize şöyle bir bakalım abi. İttifak katkılarını göstermek için daha fazla rozet yaptı. İttifak şampiyonasında %50 ittifak şampiyonası rozeti veriyormuş. Ve artı 3 ittifak şampiyonası mağazası öğesi veriyormuş. İttifak şampiyonası mağazamızda hemen şöyle girip baktığımızda bu kısım bizim için değerli. İttifak şampiyonası mağazasında her şey var. Şef donanımları sarı olduktan sonra cila ve alaşıma bayağı ihtiyacımız oluyor. Bir yerden sonra burada artık e, buradaki sıradan uzman mühürlerini almaya başlamıştık. Aynı zamanda oyun başında dediğim gibi şunları sarı yapana kadar buradan tasarım planlarını çekiyorduk. Bunlar indirimli bir şekilde gelecekmiş. Bence güzel, gayet güzel. Özellikle oyunun başındaki arkadaşlar için çok değerli. Sonrasında bir de buraya ekstra 3 tane öğe ekliyormuş. Abi buralara bir de ekstra mitril ne bileyim bir de belki sandık mandık falan eklerse arenadaki gibi tadından yenmez. Ama yapar mı oyun bilmiyorum. İnşallah yapar abi. Artık bakalım. Musab Anıl yapar mı? Valla Bence zor şey olur ya. yani hani şey yapıyor da Olgun'un şey vardı denk getiriyor. Belki mesela bir hafta denk gelecek ona. Ya öyle bir Olabilir şey öyle. de olsa bence güzel abi. Bu yeteneği ben sevdim ne yalan söyleyeyim. Bence bu e, önceki kahramanları yükselten arkadaşlar için Baldur'da şu yetenek pardon şu ikinci yetenek değerli. İlk yetenek çöp demiştim ama ikinci yeteneği çok sevdim şanslı Fethi. Hemen üçüncü yeteneğe gelelim. Ödül avcısı. Servetin Çılgın Joe ve adamlar için koyulan büyük para ödülünü ekleyerek %50 Çılgın Joe puan ödülü ve her 200 bin puan için bir bonus sandık sezon başına 10 ile sınırlı kazandırıyor diyor. Abi bu da yine şey gibi ya hani özellikle zayıf eyaletlerde biraz daha orta eyaletlerde oynayan ve Çılgın Joe'da sürekli olarak sıralamaya girebilen arkadaşlar için gayet değerli abi. Ama yine yüksek oyuncuların olduğu yerlerde özellikle oyunun başında ilerleyen zamanlarda yüksek oyuncular Çılgın Joe'da puan yapmazlar. Yani biz son 6 aydan fazladır herhalde Musab değil mi? Çılgın Joe yapmıyoruz. 6 ayda bile değil hatta bir yıldır Daha belki uzun yapmıyor. sürede Bir olabilir. yıldır bile yapmıyor olabiliriz ama bu düşük yatırımlı oyuncuların yine işine yarayacak bir şey. Nereden ekstra ödül gelse iyi abi. Next. Üçüncü yeteneğimiz de bitti. Dördüncü ve son yeteneğimize hızlıca bakalım.
Puanlar konusunda onu anladık abi. Sürekli puan veriyorsun bize. İttifak hesaplaşması puanı fazladan veriyormuş. Bu etkinliğimizde biliyorsunuz kamyon etkinliğiyle birlikte gelen işte bir hafta boyunca süren bir takvim. Genelde subay ve silahlanmayı bu etkinlikle birleştirip hem buradan ada parçası hem elmas alıp bir de ekstra üstüne subay ya da silahlanma kazanıyorduk. Bu güzel bir şekilde birikim yapıp doğru zamanda malzemelerini kullanan arkadaşların gerçekten işine yarayacaktır. Bir de 3 günlük eşik ödülü kademe artışı kazandırıyormuş. Bence gayet iyi abi. Genel olarak baktığımızda burada öncelik olarak kesinlikle İttifak Şampiyonası mağazası ödülü. Sonrasında Çılgın Joe, şu ve şu en son olacak. Zaten bunları yükseltirken anında kafanıza göre yükseltemiyorsunuz. Önceki uzmanlardan da bildiğiniz üzere. Genel olarak baktığımızda bir tanesi dümdüz yine e, Romulus gibi Balina Megalodon arkadaşlar için gelmiş diyebiliriz abi. Diğerinde bu biraz daha Agnes gibi falan mı olmuş ya da şey gibi mi olmuş, Holger gibi mi olmuş bilmiyorum ama bence güzel olmuş. İleride bunlara diğer oyundaki etkinliklerde kanyon şu bu falan da eklenir. Bu gidişle burayı komple doldururlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Tek tek hangi arkadaşların neler yapması gerektiğini, hangi yeteneklerin mantıklı, hangilerinin mantıksız olduğunu söyledim. Kafanıza takılan anlamadığınız bir kısım varsa yine sorun arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışayım yorumlarda ya da Telegram Discord kanalında. Orada da sorabilirsiniz. Anıl Musab ekstra eklemek istediğiniz bir bilgi var mı abi? Yani yani bu şu an Baldur'u ne kadar hızlı yükselteceğimizi bilmiyoruz şu an. Eğer Agnes gibiyse iyi olacak ama eğer bir Holger gibiyse yine düşük yatırımcı belli bir seviyeye kadar getirebilir maksimum zaten. Tabii ya da abi bunlar en son gelen uzmanlar oyunda da şimdi diğer şeylerde olduğu gibi zor yükseliyorsa mesela Romulus gibi zor yükselen bir şeyse o zaman yandık diyeceğim. Zaten 10-10-10 seviye yok değildir. Ya Romulus'ta şunlar muhtemelen 20'ye gidiyor kanka. Bunlar burada 10'da kalıyor. dökümhane için olan biraz sıkıntı Bak olacak. yok bu Son iki tam etkinliğinde. Romulus gibi kanka. Bunlar 20'ye gidiyor. Bunlar 10'da kalıyor. Yani bildiğin Cyril gibi demeyeyim de bunun gibi de değil. Agnes, Agnes Tamamen gibi. tamamen Holger gibi kanka. Agnes gibi de değil ya. Holger gibi dümdüz. evet, evet. Holger'la birebir aynı yükseltme şeması gibi abi. Ee, diyecek bir şey yok. Yani şu Allah yardımcınız olsun para yatıran abiler ablalar. Diyecek bir şey yok yani. Allah başka dert vermesin. Her neyse. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Gerçekten çok yoruldum. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Yoğun bir gündü. 4 saatlik canlı yayından sonra bunu çekiyoruz. Herkese cümleten iyi geceler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Beğeni, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.